Hepiniz hoş geldiniz. İzmir'deyim ve İzmir Kitap Fuarı'na gelen bir tarihçi ayağının tozuyla nereye uğrar? Tabii ki ünlü bir Filistin restoranına uğrar. Hayrettin Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiniz. Merhabalar, iyisiniz? Merhaba. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz aslında yüreğimiz yaralı. Aslında çok üzgünüz, çok kırgınız. Çünkü Siyonistlerin 1,5 asırdır yapmaya çalıştıkları şeyin maalesef bir aşamasını daha kanımız donarak istiyoruz. Bütün bir Filistin coğrafyasını ele geçirme. Bakın, savaş sadece topla tüfekle olmaz. Savaş aynı zamanda mücadele kültürle de olur, medeniyetle de olur. Biz burada şu kadar asırdır varız demekle olur. Filistinliler çok garip bırakıldı, çok yalnız bırakıldı. Halbuki Hz. Musa Mısır'dan çıkıp oraya yürürken bile Filistinliler o coğrafyada zaten yaşayan insanlar. Daha orada bir tane Yahudi yokken Romalılar o coğrafyaya Filistin diye söylüyor, eyalet ismi olarak Filistin'i kullanıyorlardı. İşte bundan dolayı bizim hem o coğrafyanın tarihini, medeniyetini, sanatını hem de yemeklerini çok iyi bilmemiz lazım. Hayrettin Bey, 8 yıldır buradasınız galiba. Evet. Valla biz de hoş geldik diyelim. Siz de hoş geldiniz. Neredesiniz Hayrettin Bey? Ben Nablus'tan geldim. Batı Şeria'dan. Batı Şeria. Bakın şu an ben Nablus'ta anlatmaya bir kalksam var ya, bir saat konuşurum. Nablus'la ayrı konuşacağız. Nablus'la alakalı ayrıca bir video inşallah yapacağım. Ama Hayrettin Bey, restoranınızın ismi nedir? Tuğlevant. Buleva. Neresi burası? İzmir'in neresi? Bornova. Bornova'dayız. Ben çok beğendim. Çok nezih, çok güzel bir yer. Tabi bu arada çok teşekkür ederim. Neden? Kendimi şu an Filistin topraklarında hissettim. Biliyorsunuz yıllarca Kudüs'e gitmiş gelmiş bir insanım. Bir süredir Kudüs'e gidemiyorum. Yani şu an kendimi Eriha'da grubumla beraber gitmiş, orada bir restoranda oturuyor gibi hissediyorum. Kudüs sokaklarında, o tarihi Suriçi Kudüs'teki bir restoranda grubumla oturuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü dedim ya, birkaç yüz defa Kudüs'e gittim ve gruplarımla öyle akşam yemeklerinde bu Filistin yemekleri bizim masamızı zaten donatmaktaydı. Bana yeniden Kudüs'teymiş gibi bir hava yaşattınız. Çok sağ olasınız. Barbaros Hayrettin Paşa'dan unutmayın. Bu kehribar gözlü delikanlıyı, kellikte herkese yakışmaz biliyorsunuz yani. Ona da çok güzel yakışmış. Hayrettin Bey, restoran kaç yıldır var? 5 yıl. 5 yıl. 5 yıldır. Ve tamamen Filistin, Kudüs yemekleri üzerine. Aynen, tamamen Filistin. Peki nasıl Türk halkının yemeklerinize ilgisi? Seviyorlar. Aslında biz bu kadar sevmesi beklemedik biraz, çünkü yani tabii ki her kültürün bir yanlış bilgi var olduğu için bazı insanları fazla baharatlı, fazla acı düşünüyorlar ama memnun kaldılar hamdolsun. Yani en özellikle bu yemek seviyorlar çünkü yoğurtlu, hafif mantıya benziyor. Şimdi bunların hepsini tek tek konuşacağız. Tamam. Ve hakikaten merak da ediyoruz. Bunların bir kısmını belki biliyorsunuz. Bir kısmını belki ilk kez duyacaksınız. Bu anlamda önemli. Son derece doyurucu, yöresel o coğrafyanın gıdaları. Bir de ben bir şey duydum. Yahudiler sizin topraklara çökmek istedikleri gibi yemeklerinizde de çökmeye çalışıyorlarmış. Maalesef. Yani bunlar bizim falan mı? Nasıl, öyle bir şey mi oluyor? Onlar, yani biliyorsunuz İsrail devlet nasıl kuruldu? Yani oradaki yaşayan Ziyonistler her yerden geldiler. Yani onların geldikten ülkelerden kendi kültür getirdiler. İsrail diye bir kültür yok, diye bir kimliği yok. Yani 50 senelik bir devlet. Sadece toprak çalmadılar. Bir de bizim kimliği, yemekleri maalesef çalmaya çalışıyorlar. Hummus maalesef, hummus İsrail diyorlar. Ful da aynı şekilde, baba ganoush da aynı, fettuş salata da aynı şekilde. Bize bizim diyorlar değil mi? Aynen. Şimdi bakın, Hayrettin Bey tarihçi değil ama az önce kurduğu cümleler aslında tarihte ciddi bir dönemin özeti gibi. Milattan sonra 135, ben hep söylüyorum. Roma İmparatoru Hadrian, bizim Edirne'yi kuran adam. Baktı ki o günlerde orada, o coğrafyada Yahudiler çok büyük bir bar kohba ayaklanması başlatıyorlar. Yani zaten yüzyıllardır ayaklarına kendilerini rahat veriyorlar birbirlerine,
ne onları yöneten devletlere. Hadrian diyor ki ben artık bunları burada istemiyorum diyor. Bunları gözüm görmesin. Bunları bir de aynı yere sürmeyelim diyor. Bunları aynı yere sürersek orada da bunlar diyor sıkıntı verir oralara. Bunları dünyanın dört bir yanına dağıtalım. Bunlar asimile olsun. Ve bir kısmını Arap Yarımadası, bir kısmını Kuzey Afrika'ya, bir kısmını İspanya, bir kısmını Avrupa'ya. İşte Almanya, Polonya, İngiliz, Fransız, Yahudiliğe. Bir kısmını Rusya'ya. Öyle bir dağıtıyor ki Roma bunları. Bakın günümüzden tam 2000 sene önce yaptılar bunu. Tabii 2000 sene evvel bunlar gittikleri o yerlerde bir Musevi olduklarını unutmuyorlar. O dinle asimile olmuyorlar. Onun dışında her şeylerini unutuyorlar. Dilleri bile değişiyor. İspanya'dakine seferat diyoruz. İspanyolcayla karışık İbranice konuşuyor. Ne diyoruz? Ladino dili. Rusya'ya giden Rusça ile karışık İbranice konuşuyor. Yidiş dili. Yani böyle. Bir yemek kültürleri yok. Milattan sonra 135'te gitmişsin. Ne yemeği? Onun için Yahudilerin kendine özel bir yemekleri yok. Şabatları var. Bak, din. Din merkezli birbirlerine tuttular. Asimile olmadılar. Zaten her dine girebilirsin, Museviliğe giremezsin. Çok tuhaf bir din. Ben Musevi olmak istiyorum. Olamazsın. Annen Yahudi olmak zorunda falan, böyle bir sürü anlayışları var. İşte onun için bu yemekler binlerce yıldır o coğrafyada, Filistin coğrafyasında bu insanların yedikleri yemekler. Bu yemekler size hiç yabancı değil. Siz Osmanlı ile 401 sene, Memlüklü ile 250 sene, Selçuklu'yla ondan öncesiyle toplamda tam 1000 sene bu yemekleri yediniz, tattınız. Çok iyi biliyordunuz. Ya bir Enver Paşa, Cemal Paşa Kudüs'te şunları yemedi mi sanıyorsunuz? Bayılıyorlardı. Yani böyle bir durum söz konusu. Üstad, yani dedikleriniz çok doğru. Bir yemek kültürleri yok. Çünkü Rus Yahudisi var, Rus yemeği yiyor hala. Ben biliyorum oradan. Giden gelen bileyim. Alman Yahudisi var, Alman yemekleri yiyor. İspanyol Yahudisi var, İspanyol yemekleri yiyor. Yok yani adamları. Ya Endülüs Emevi Devleti döneminde bu adamlar diyorlar ki ya bizim din gibi değil. Onları bir tutan din bile din gibi değil. Bozulmuş. İslam'dan örnek alıyorlar ve hani İslam'ın nasıl amentüsü var, imanın 6 şartı var. Bunlar kendilerine ünlü bir Yahudi alimi var onların. Heykeli var Kurtuba'da hala duruyor. Diyor ki Yahudiliğin amentüsü diye işte Allah'a inanmak, Musa'ya inanmak, Tevrat'a inanmak diye İslam'dan kopyalayarak bir din oluşturuyorlar. Meşhurdur. Evet. Şimdi hangisinden başlayalım? Humustan başlayalım. Ya benim en sevdiğim ya. Bakın ben açık konuşayım. Ben şimdi Kudüs'e yıllardır gidiyorum. Bana yemek olmasın. Bana şu olsun yeter. Yalnız bir dakika, içine kıyma koymuşsunuz. Evet, bazen biz kıyma koyuyoruz ya da tavuk koyuyoruz. Ben kıyma tercih ettim bu sefer. Ama normalde biz humus sade yiyoruz yani Filistin'de. Ben de sade biliyorum. İçine nohut da konuluyor, ediliyor. Aynen, doğru. Ya bizim yediğimiz işin fakiri Hayrettin Bey zengin humusu yapmış. Kıyması da var içinde. Yani humusu kendiniz mi yapıyorsunuz burada? Evet, kendimiz yapıyoruz. Şimdi ben mesela önünüzde tatmayacağım. Allah var. Şimdi ben yemek programı yapmıyorum. Hemen böyle fıt yiyorlar ya böyle. Ben öyle yapmayacağım. Bana yakışmaz. Ama yani kamerayı kapatacağız, ölümüne gömeceğiz. Onu yapacağız. Ama size göstermeyelim onu şimdi. Ben humusu çok severim. Gruplarla böyle Kudüs'e falan gittiğimiz zaman bir sürü yemek gelir. Ben humusu çekerim. Hatta bir tane ekstra isterim. Ben humusa böyle ekmekle dedim, onların pideleri var böyle çok güzel, lavaş. Onlara bana doyarım zaten. Humus bir. Başka? Mutabbal. Mutabbal. Bazı insanlar baba ganoush diyor. Aa. Patlıcan tahinden yapılıyor. Az limonlu, zeytinyağlı. Patlıcanı közlüyor musunuz önce? Evet, bir közlenmiş patlıcan. Közlüyorsunuz, eziyorsunuz. Aynen. Sonra içine ne katıyorsunuz? Biraz sarımsak, limon. Sarımsak, limon, Tahin. katıyorsunuz. Aynen. Sonra Karıştırıyoruz. Sonra zeytinyağı, Aynen. baharat, Evet. maydanoz. Aynen. Olmaz böyle bir şey. Çok güzel. Peynir falan katılmıyor değil mi Yok, içine? değil. Ben şeye gidecek, benim olay birazdan. Hünkar Beğendi'ye doğru gidecek yani. Bakın patlıcan çok zor terbiye edilen bir sebzedir. Topkapı Sarayı'nda, Hayrettin Bey ben çok konuşuyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Topkapı Sarayı'nda, matbaa hanelerde, mutfakta 100 küsur çeşit patlıcan yemeği yapılır. Neden? Zor çünkü. İmam bayıldısı, karnıyarığı tamam 3-5 tane biliyoruz evlerimizde. 100 küsur çeşit yapıyordu Osmanlı. Siz Filistin'de ne diyorsunuz patlıcana? Arapçası? Betincan. Betincan. Ana benziyor bizimkine. Biz de badımcan diyoruz. Mesela şu an Azerbaycan'dan izleyenler vardır. Badımcan derler. Topkapı Sarayı mutfakta
Şimdi kamerayı tutan çok kıymetli kameramanım da benim gibi Manisa Demirci'de İzmir'e geldim. Akrabalar burada yanımdalar. Demirci'de biz patlıcan mı diyoruz? Badılcan. Badılcan diyoruz. Biz badılcan diyoruz. Azerbaycan'da bütün Orta Asya'da badımcan diyorlar. Ve siz ne diyorsunuz? Batıncan. Bak gördünüz mü? Ortak kültür. Yahudi'de var mı bu? Amerikalı'da var mı? İngiliz'de var mı? Ben ne diyorum? Ya şu insanlarla bir arada oturdunuz mu saatlerce konuşursunuz. Bir İngiliz'le ne konuşursun? Almanla hiçbir şey konuşamazsın. O kadar bir ve beraberiz. Amaçları koparmak. Ortak kültürleri unutturmaya çalışıyorlar. Ya Talha Bey yemek programı mı yapıyorsunuz demeyin. O ortak kültürü size yeniden hatırlatmaya çalışıyor. Hakikaten. Ben şimdi şu an neredeyim biliyor musunuz? Eriha'dayım. Eriha'ya gruplarla gittiğimiz zaman o 4 günlük kurs turunda bir günümüzü biz Eriha'ya ayırırız. Eriha'da muhakkak bu baba ganoush diyoruz biz. Orada öyle öğrendik. Gelir bu. Ben bunun hastasıyım. Bazen gideriz restorana bunu unuturlar. Ben hemen derim baba ganouş'u unuttunuz. Hatta humus gibi bu da ekstra gelir. Benim masada ne yapacaksınız? Ben yemekten çok, tamam çok güzel yemekler geliyor ama yani şunlar bence yemekten daha kıymetli. Baba ganoush. Başka? Full. Full anlatın biraz bize. Bu Full nedir? bakladan yapılıyor. Bakla izliyoruz. Evet. İçinde aynı Önce baklayı haşlıyorsunuz ama Aynen, değil mi? aynen. İçini değil mi? Sadece içini. Evet, evet. Hı. İçinde sarımsak da var. Baharat, kimyon, biber, lemon da var, zeytinyağı. Zeytinyağı. Aynen. Bakın bakla aslında insanoğlunun tarihte yediği en eski yemeklerden biridir. Çünkü proteini çok yüksektir. Yani ekmek ye nereye kadar? Ekmek yersin 2 saat sonra acıkırsın. Ama eskiden insanlar kas gücüne bağlı çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar tarla sürüyorsun, çapalıyorsun, taş taşıyorsun. Sen ekmeğe yağ sür ye 2 saat sonra acıktın, olmaz o. Gevşek. Bizim mesela Doğu Anadolu'da Siirt'tir, Bitlis'tir o bölgede ağır inşaat işçilerine sabahleyin şey yedirirler. Kuyudan çıkan şeye ne diyoruz? Üstad sen nereliydin? Kahramanmaraş. Maraş'tan biraz daha doğuya git. Kuyudan sabah çıkıyor böyle ilik gibi. Tandır. Hadi onun bir adı var. Çok seviyorum. Yanımdakileri de imtihan ederim. İzmirliler ya doğuda var bizde yok demeyin. Sizde de var Tire'de. Abi sen Tire'de hiç yemedin mi? Tire'de gittim. Sabah çorbasını içmedin mi? Bu çarşamba Tire'deydim ama geç kaldı. Bak dudakların söylüyor. Saat 10'da Üzüldü. gittim Tire'ye. Büryan. Sabah 9'da bitiyormuş. Evet, geç biter. kaldım dedi. Reklam olsun. Sabah namazına başlıyormuş. Benim şimdi Allah nasip ederse bir ay sonra İzmir turum var. İstanbul'dan otobüsle çıkıyoruz yola. Önce Bergama'ya. Yarım gün Bergama'yı gezeceğiz. Hayrettin Bey beklerim turumu ha. Misafir gel. İnşallah. Hemen buradan Bergama'ya gel bizi karşıla. İstanbul'dan geleceğiz. Yarım gün Bergama'yı gezeceğiz. Bergama'dan İzmir merkezi. İzmir'de de katılabiliriz. İzmir'e gelip Agora'yı falan gezeceğiz. Kemeraltı. Ondan sonra akşam Tire'ye geçeceğiz. Gece Tire'de yatıyoruz. Sabahleyin onun çorbasını içmek için. Bu aynı Bitlis'in meşhur büryanı, Siirt'in büryanı. Akşamdan kuzu bağlanıyor böyle. Kuyuya sarkıtılıyor. Tireliler altına böyle, Tire ne demek? Aydınoğulları demek. Aydınoğullarının başkentindeyiz. Kocaman böyle bir kazan koyuyorlar. O kuzunun yağı şıp 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 damlıyor bütün gece. O ateşin üstünde. Sabah onu alıyorlar, ondan bir çorba yapıyorlar. Allah. Gerçi bu sofra da çok güzel de. Onu da yapalım. Yapalım hocam. Ben bir ay sonra Tire'de grupla beraber Ama onu erken gitmemiz iyi lazım. olacağız. Geç Biz kalırsak- gece Tire'de yatacağız. Tire'de kalıyoruz gece otelde. Arkasından da Tire büryanını yiyeceğiz, o kuzuyu. Baklaya gelelim. Nereden konuya girdik? O büryanı sabah yedirirler, öyle çalıştırırlar. Mısır firavunları o piramitleri en küçüğü 2, en büyüğü 20 ton ağırlığındaki o dev taşları insanlara taşıttılar. Uzaylılar gelip yapmadı. Onlara sırf bakla ezmesi yediriyorlarmış biliyor musunuz? Bakla yiyen insan çok güçlü olur. Hakikaten öyle. Şimdi ne var? Baklayı ezdik. Aynen. Sonra Lemon, zeytinyağı dediğim gibi. Bir de az sarımsak da koyuyoruz. koyuyoruz. Aynen. Kimyon. Kimyon. Bunu kaşıkla mı yiyoruz? Ekmeği yani bu yufka ekmeğini bana normalde nasıl yiyorsunuz? Filistin'de her şey bu ikisi hariç ekmekle yiyoruz. Ekmekle yiyoruz. Aynen. Ya valla yemeyeceğim dedim. Ama şimdi göstermek zorundayım. Yani bu benim görevim. Yani yoksa yemek için oturmadık Bir de buraya. en önemli şey unutmayalım. Hah. En önemli şey Aa. Filistin sofrası, kahvaltı sofrası, zaatar ve zeytinyağı. Evet. Şimdi bakın. zeytinyağı biraz
Biliyorsunuz Filistin zeytinyağı ne kadar meşhur. Evet, çok güzel olduğunu. olur. Yani çünkü Bizimkiler de güzeldir canım. yani Filistin zeytin ağaçları İsrail devletlerden daha Çok eski. ayrı. Tabii. Yani Bil- 600 Tabii 1700 senedir. 500, 700, 1000 yıllık zeytin ağaçları Aynen. var. Bizimkiler de yaban atmıyordum. Şimdi ben Manisa Akhisarlıyım. Baba Demirci Anne Akhisar. Akhisar'da 40 ağaçlık zeytinlerimiz var. Çok güzeldir. Edremit'in zeytini. Ondan sonra hemen sandalyeyi şöyle şey yapalım. Ondan sonra Edremit'in zeytini. Ondan sonra başka neresi var bizim? Doğuda Osmaniye'nin falan da zeytin çok meşhur. Antep, Türkiye'de Antep oraların da zeytinleri falan meşhur. Tabii biz Gemliğin zeytinini çok seviyoruz. Yani hakikaten burada nereye baksak zeytinyağı meşhur. Ama Hayrettin Bey doğru söylüyor. Mesela Mescid-i Aksa avlusunun zeytin ağaçları. Aslında oradaki zeytinlerden üretilen zeytinyağı da yakın zamana kadar Osmanlı'dan İstanbul'a geliyordu. Bakın İstanbul'a bir gün yolunuz düşerse ben 3 ayda bir Ayvansaray Balat Fener turu yapıyorum. O Balat'ta geçerken Balat Yahudi Mahallesi, Fener Hristiyan Mahallesi, Ayvansaray Müslüman Türk Mahallesi. O Balat'ta Kudüs diye bir kilise var. Kudüs Kilisesi. Ve o kilisenin içine girdiğiniz zaman yılda bir gün açılıyor. Kilitlidir o devamlı. İçinde dev böyle küpler var. Kudüs'ten getirilen zeytinyağları konulmuş yüzyıllar boyunca oraya. Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusunu zeytinyağları Topkapı Sarayı'na getirilir. Osmanlı padişahlarının sofrasına getirilmiş. Şimdi Hayrettin Bey çok güzel söyledi. Üstad nedir dediniz? Zaten. Zahter. Bakın ben bunun hastasıyım. Zahter Filistinlilerin kekiğidir. Kekiğidir. Yufka ekmeğini alırsınız. İçinde susam var. İçine başka? Susam, zahter, bir de bazı sumak koyuyorlar. Evet. Bu arada zahter bizim Güneydoğu Anadolu'da da çok meşhurdur. Mesela Antakya'ya gittiğiniz Aynen, zaman, doğru. Kilis'e gittiğiniz zaman Orada gelen müşterilere bu zahter humus tanıyorlar zaten. hemen biliyorlar değil mi? Bak olay şu. Yufka ekmeğini koparıyorsunuz. Önce zeytinyağına banıyoruz. Sonra zahtere, öğrenmişim değil mi? Kudüs'e git gel. Sonra gönderiyorsunuz. Hatta biz Eriha'da bir restorana bir ara gidiyorduk. Fırın vardı onlarda. Biz arıyorduk gelmeden yarım saat önce. Ekmekleri hazırlayın diye. Biz grupla böyle otobüsten iniyoruz Eriha'da. Fırından sıcak sıcak pideler çıkıyor, yufka ekmekleri. Koca tabak zahter ve zeytinyağını hazırlamışlar bize. Sıcacık ya. Grupla masalara oturmuyoruz. Hemen fırının başına. Fırından böyle millete eli yanıyor böyle. Eli yanarken alıyor. Biz kahvaltı yapmadıysa kameramanım büyük eziyet. Hemen o sıcak sıcak millet artık biz diyorduk ya yeter yemek yiyemeyeceksiniz doydunuz. Sıcak sıcak zeytinyağı zahter hop gönder. Çok güzel oluyordu. Zahteri bilmeyenler varsa tavsiye ederim. Kesin bir Kilis'ten, Antakya'dan bir tanıdık bulun. Bunlar orada çok edinin. Kudüs'e giden varsa oradan getirdim. Oranın havası suyu başka. Çok güzel. Hakikaten öyle. Şimdi zahteri de gördük. Full'ü gördük. Diğerlerine geçelim. Başka? Falafel. Falafel. Var ya et gibidir. Et, et. Evet bunu anlatalım. Bunda ne var? Falafel nohut köftesi. Sarf nohuttan yapılıyor. Bakla yok değil mi bunda? İçinde bakla yok. Bazı ülkelere baklalı yapıyor, mısır gibi. Biz sarf nohuttan baharat yapıyoruz. Sadece nohut baharat. Kızartıyoruz. Bu şekilde Şimdi oluyor. nohutu, sert nohutu önce haşlıyor musunuz? Yok, sert nohut. Ha, sert nohutu önce hangi işlemden geçiriyoruz? Yani kıyma makinesi geçiyoruz. Önce yumuşatıyor musunuz? Yani yumuşatıyoruz. Yumuşatıyorsunuz. Suyun içinde. 12 saat kalması gerekiyor. Kalıyor. 12 saatten sonra çıkartıyoruz, yakıyoruz. Sonra makine içinde koyuyoruz, geziyoruz. Sonra baharatla karıştırıyoruz, kızartıyoruz. Şekil veriyorsunuz. Aynen. Sonra da kızartıyorsunuz. Aynen, özel kalıbı var. Var ya Edirne ciğeri gibi yapıyorlar bunu. Yağ çok oluyor değil mi? Böyle bayağı Aynen, büyük aynen, yağ. aynen. Yağın içine koyuyorsunuz. Foş foş foş. Yağ sıcak olması gerekiyor çünkü bu yağ almasın, yani çok içmesin yani. Ha kıtır kıtır kalacak. Aynen, çıtır, kıtır. Evet kıtır kıtır olacak bu böyle. Bunu yerken böyle hani simit, İzmir simidini çıtırdatır gibi yiyeceksiniz. Bak nasıl biliyorum dili. Yaz bana bu programdan sonra kesin televizyonlardan teklif gelir. Talha Bey yemek programı sunar mısınız diye. Şu an geldi. Geldi mi? Gaziantep'ten bizim yemeklerimizi de tanıtın diyorlar. Bak Gaziantep derseniz ben bu programı bitiremem. Fatma Şahin Hanım beni 3-4 sene evvel bir yıl boyunca her ay Gaziantep'e davet etti. Sabah gidiyordum. Direkt hemen nereye gidiyorduk?
Çorbacıya tabii ki. Gaziantep'te sabah kahvaltıda ne içilir? Ne içilir? Yazsınlar. Bak hemen gel. Beyran. Bak Büryan'ı bilemedim, Beyran'ı Beyran, bildin ama. Beyran demiş. Erol abi bildin. Beyran. Sabah bir beyran çorbası içiyorduk, zımba gibi. Ateş çıkıyordu her yanımızdan. Sonra bir okula gidiyordum Gaziantep'te. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu. Bir okul konferansı verdim öğrencilere. Sonra Gaziantep'in köylerine gidiyordum. Tarihi yerler. Orada haftaya benim Urfa turum var. Urfa Antep turum var. Bu 3 günü Urfa Antep'i kaçırmayın. Gaziantep ve Urfa'nın köylerini gezdireceğim grubuma. Tek tek köyler dolaşılacak. Çok özel bir tur olacak. Gaziantep'e geliriz, keyifle yemeklerini tanıtırız. Zaten o da ayrı güzel. Ben bunu çok seviyorum ya. Felafel. Felafel. Bak çıtır çıtırdır bu. Çok güzeldir. Yani bir ısırdığınız zaman, ya ben de böyle toplum önünde yemeğe utanıyorum ya. Yemek programı yaptım mı yemem ama ben yani. Yani şimdi böyle bir yesek etsek en son bir bakarız tadına olmazsa. Felafelimiz burada. Sonra Son bu ikisi fette, bu ikisi yufkasız kaşıkla ya da çatalla yeniliyor değil mi? Aynen. Nedir bu? Fette. İçinde çıtır lavaş var. Bu lavaştan var. Ha şu ay bu çok güzel. Çıtır lavaştan var. Bu çok güzel olur. Nohut. Bir şey soracağım. Şimdi bu da lavaş. Bu aynı işte. Ha. Şimdi bu lavaşın bu çıtırı. Aynen. Yani Biz kızartıyoruz bunu. bu Bu şekilde ha, oluyor. bu hale nasıl Bu hal. geliyor? Kızartmadan. Yağda mı? Aynen. Yağda bayağı bir kızartınca sonra soğuyunca böyle mi oluyor? Evet. Bu çok güzeldi. Bu kıtır kıtır var ya, ağzıma atmamak için zor tutuyorum kendimi. Bu ayrı bir şey. Şimdi adı neydi bunun? Fette. Fette. Aynen. Fette'nin bir kelime anlamı var mı? Demek üst üste yani. Ha, Demek. üst üste gelen. Çünkü içinde çıtır lavaş var, nohutun üstüne yoğurt var. Sonra tereyağlı Bir kızarmış dakika. badem. Yavaş yavaş gidelim. Ben yemek yapmaktan hiç anlamam çünkü. Çıtır lavaşı aldım. İçine doldurdum. Nohut. Sonra nohut. Nohut. Nohut nasıl? Bütün mü? Haşlanmış nohut. Ha, Aynen, bütün haşlanmış nohut. nohutu bütün. Bütün. Üstüne onu koyduk. Sonra yoğurt. Sonra yoğurt koyduk. Üstüne tereyağlı kızarmış badem. Üstünde bir dakika. Yaprak badem. Badem konuluyor. Yalnız burada bir su görüyorum. Bir yağ mı gezdiriyorsunuz? Bu tereyağı. Ha, tereyağı gezdiriyorsunuz en son üstüne. Aynen. Peki bu yaptıklarınızı karıştırıyor musunuz? Bu nohutu bademi dökmeden önce bir karıştırma Yok, var mı? yok, Böyle kat karıştırma kat yok. duruyor. Kat kat duruyor. Ha, pasta gibi duruyor. Aynen. Yani şimdi ben kaşığı attığım zaman en altta o kıtıra Aynen, ulaşacağım. aynen. Üstünde nohut, üstünde yoğurt, Bir de tereyağı. üstünde tereyağı gezdirilmiş ve kıtır badem var. Aynen. Bu nedir ya? Evet İzmirliler. Birazdan kitap fuarına bomba gibi geliyorum. Bak bakla, nohut, tereyağı gezdirilmiş, ne bileyim kıtır badem. Yani Selçuklu konferansında biz var ya, programda gelen İzmirlilerle böyle Dandanakan Savaşı'na Malazgirt'e bağlarız söyleyeyim ben yani. Bak ben donanımlı geliyorum, siz de öyle gelin, kimse aç gelmesin. Fuara, kitaba 15'te İzmir'de kitap fuarındayım. Selçuklu'yu konuşacağız tabii. Selçuklu'yu konuşurken Selçuklu'dan Kudüs'e gireriz biz yani, dayanamayız gene. Tişörtü giydim görüyorsunuz yani. Mescid-i Aksa Kıble Camii. Özledik. Peki, bu da çok efsaneymiş ya. Buna gelelim. Bu normal mevsim salata düşünün. Sadece üstüne çıtır lavaş koyuyoruz. Bir de nar ekşisi. Nar ekşisi. Zaten nar ekşisi olmasaydı olmazdı. Bizim öyledir ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kesinlikle nar ekşisi olmayan bir salata söz konusu olamaz. Ben mesela Ege'liyim. Biz şu an canlı yayın yapıyoruz tabii. Restoranın önünden İzmirliler geçiyorlar, el sallıyorlar. Arada el sallıyorum. Bakışıyoruz. Kusura bakmayın, ayıp olmasın. Hemşerilerime, Manisalıyım, İzmirliyim. Ondan sonra şimdi biz Ege'li olunca Ege'nin zeytinyağı meşhur. Evet. Onun için biz zeytinyağında banyo yapsak yeridir yani. O kadar severiz. Böyle bana yemek. Şimdi doğuda da nar ekşisi meşhur. Onun için ben hep ikilemde kalırım. Şimdi geçen hafta Mardin turundayım. Nar ekşisi geliyor. Nar ekşisi döküyorlar. Ben diyorum ya zeytinyağı da koysanız falan, ki koyuyorlar zaten. Onu da seviyoruz, onu da seviyoruz. Peki bu nedir? Bu falafelin sosu, tahin sosu. Aynen. Tahinin sosu. Yoğurt tahinten yapılıyor. Aynen. Bu, İçinde koyuyoruz. bunu banıyorsunuz Aynen. buna. Evet. Elle yiyoruz abi, böyle. Bu sistem burada böyle yani. Ne var bunun içinde? Tahin yoğurt. Tahin ve yoğurt sadece. Aynen. Tahin de bayağı yerde kullanıyorsunuz yalnız, değil mi? Evet. Bayağı bir yerde kullanıyorsunuz. Ya bir şey diyeceğim. Bu restoranda künefe de yapıyor musunuz? Yapamıyoruz. Çünkü künefe hakikaten Nablus künefesi O zor değil mi? zor yapması ya. O kadar kolay bir şey Hayrettin Bey Nabluslu. Bak şimdi ben girmiyorum o konuya.
Nablus, yemekten sonra bir Nablus canlı yayını patlatabilirim yalnız. Daha tam karar vermedim. Bir yemeği yiyelim, enerjimizi alalım. Ben sabahın 5'inden beri İstanbul'dan buraya gelmekle meşguldüm. Yani yemekten sonra tekrar canlı yayını açıp bir de Hayrettin Bey'le Nablus'u konuşabiliriz. Konuşmalıyız. Çünkü Türkiye'den Kudüs'e 4 günlüğüne gruplar gidiyor. Kudüs, Eriha, Beytüllahim, Yafa'yı geziyor. Nablus kalıyor. Ben çok gittim. Hatta TİKA'yla özel gittik biz Nablus'a. Özel gezdik. Yani 2. Abdülhamit Han'ın, Lale Mustafa Paşa'nın, ne bileyim peygamberlerin Nablus'ta çok izleri var. Bunları konuşmalıyız. Bir Nablus canlı yayını yemekten sonra açayım ben. Siz gene elinizin altında olsun telefonlar. Onu unutmayın. Nablus'un tabi orada yemek konuşuyoruz. Neyi meşhur dünyaca? Nablus? Evet. Künefe. Aynen. Bakın. Bu gözler gördü o künefeleri. Bu diller tattı. Şimdi ya hocam bizim de künefemiz güzel diyeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir Antakya'ya gittiğiniz zaman bir Antakya künefesi hakikaten çok güzeldir. Suriye'de Şam'da yapar. Ama Nablus dünyaca meşhurdur. Ya sizin fırınlarda nasıl güzel sini sini çıkıyor ya. Sıcak Sini çıkıyor, sini. aynen. Bir yandan hemen yapıyorlar böyle. Bir yandan hemen hazırlıyorlar. Şerbeti dökülüyor. Fırınlara giriyor çıkıyor. Gidiyorsun fırında adam hemen ye değil mi? Aynen. Çok da misafirperverdiler. Bir Nablus hatırası patlatayım mı? Olur. Nablus'ta yaşadım. Nablus'ta Sultan II. Abdülhamit Han'ın saat kulesi var. Biliyorsunuz değil mi? Eskişehir'in içinde. Eskişehir'in içinde tam tepede var. Evet. O gün gittim, çekim yapıyorum. Tam saat kulesinin karşısında bir tane Filistinli, sizin gibi genç bir arkadaş. Tabii onlar tanıdılar bizim Türkiye'den geldiğimizi. Hemen tuttu beni, dedi bizim dükkana bir alalım sizi. Dükkana girdik, dükkanın içi sırf Türk bayrağı. Bakın, bugün Türkiye'de en milliyetçi geçinen, en namlı bizim insanlarımızın dükkanında bu kadar Türk bayrağı yoktur. Bakın, bu kadar yoktur. En namlı, ben milliyetçiliğin tapıyım diyen yoktur. Kıpkırmızı bütün dükkan. Sonra, ya dedim bu ne? Biz dedi, sizin bayrağınıza gönül verdik. Arabasının anahtarlığını çıkardı, anahtarlık Türk bayrağı. Dedim yuh artık. Hocam ben şu dükkanın arkasına bir gittim. Dükkanın arkasına bir gittik. Arabayı tamamen Türk bayrağı giydirmiş. Arabaya Türk bayrağı. Ben Nablus'ta bunu gördüm ya. Oturduk ağladık ya. Bakın, yani doğru mu değil mi bu? Doğru. Nablus, özellikle Nablus. Nablus öyledir çok. O kapalı çarşıda ya 10 dükkandan 5'i sırf Türk bayrağı. Bir de çok eski meşhur bir Türk hamam var Nablus'ta Eskişehir'de. Bunları canlı yayında, öbür canlı yayında konuşalım. Yani 600-700 Evet. yıllık bir Türk hamam. Nablus canlı yayını yapalım hakikaten. Ben orada size Lale Mustafa Paşa'yı anlatayım. Ya peygamberin vücudu Nablus'ta biliyor musunuz? Vücuda, cenazesi Nablus'ta. Hayrettin Bey'le onları konuşalım. Hayrettin Bey, peki başka söyleyeceğiniz bir şey var mı bununla alakalı? Aslında daha çok fazla yemeğiniz var değil mi? Aynen yani bu yemekleri aslında bizim ön giriş bu. kahvaltı gibi ya da ana yemekin yanında bir meze oluyor. Tabii. Özellikle yani Filistin mutfağı çok geniş bir, Şam mutfağı çok geniş bir mutfak. Yani dediğiniz gibi yani biz bu tanıtma yaptık çünkü bu kültür de önemli. Yani Filistin oluyor şu an olayları, saldırılar, İsrail'in zulümleri. Siz biliyorsunuz yumuşak bir şey var. Biz burada yumuşak bir anlatıma yapmaya çalışıyoruz insanlara. Çünkü İsrail hatta bile onlar çalmaya çalışıyor. Kendi iddia ediyor, toprak gibi. Biz mümkünse yani mümkün elimizde ne kadar geliyor biz onu karşılamak Yemek programı konuyla alakası yok ama Hayrettin Bey bir şey soracağım. Bu soru bana son bir aydır o kadar çok yerden, kanaldan, gazeteden soruldu ki. Özür dileyerek soruyorum. Dedeleriniz Yahudilere hiç toprak satmış. Yani siz bunu hiç duydunuz mu? Siz Nablus'sunuz. Orada doğdunuz değil mi? Orada doğdunuz. Hiç böyle babanızdan, annenizden, akrabalardan falanca büyüğümüz Yahudi'ye toprak satmış. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben size bir şekilde anlatmaya çalışayım çünkü bu çok önemli bizim için. Yani hatta maalesef İsrail bile onu iddia etmiyor. Yahudiler bunu iddia etmiyor. Yahudiler hatta bile bir film var adı Tantura. Bu film çok önemli. Bu film İsrail'in eski askerleri Filistin girdiği zaman 1948 katliye yaptığı zaman kendi yaptıkları anlatıyorlar, açıkçası diyorlar. Biz mesela Tantura bir koy var Filistin'de. Diyor ki bu adam yaşlı şimdi. Diyor ki bak biz oraya gittik. Benim silahta 250 mermer var. Ben böyle açtım bilmiyorum kaç kişi öldürdüm.
diyorlar ki biz orada hamile kadınları dillere açtık, çocuklara bakmaya, kız ya da çocuk şey yaptık gibi yani, şaka şaka diyor. Şimdi siz bazı insanlar geliyor yani maalesef diyor ki Filistin toprağını sattı da onlar maalesef tarih cahil. Bir de şunu diyebilirim, İsrail propagandası bir de çok güçlü, onu biliyoruz maalesef. Ama ben Nablus'tan geldim, yıllarca orada yaşıyorum, tüm hayatımda orada yaşadım. Dede, babam, tüm aile orada. Oraya bile döneceğim inşallah. Şimdi Filistin küçük bir yer. Yani bunu bir mantıklı olarak bir düşünmemiz gerekiyor. Filistin küçük bir yer. Yani şey gibi. Nasıl diyebilirim Türkiye gibi? Mesela İzmir mi gibi yoksa Yani evet, Batuşehir evet. ya da yani çok küçük bir yer. Küçük bir coğrafya, küçücük. Aynen. Yani Herkes biri tanıyor. Şimdi mesela diyelim birisi Nabluslu, birisi toprağını Yahudiler sattı. Hemen herkes bilecek. tabii, Bir hemen de öyle. Filistin'de öyle bir şey insan duyarsa yani mesela bizim komşu toprağını sattı. Öyle bir şey yani nasıl diyeceğim size yani şeye kadar gelir. Hiyanet sadece hiyanet değil yani. İnsan tüm şehir tüm yani insanlar orada bu insan kabul etmiyor artık yani. Çıkıyor orada. Ve satmaya meselesi o kadar basit bir şey değil. Bir de bir şey soracağım. Madem Filistinler toprağını sattılar, niye dünyada şu an 6 milyon Filistinli mülteci var? Ürdün mülteci kampta yaşıyor. Lübnan mülteci kampta da yaşıyor. 75 sene. Bu insanları hala burada anahtarları hala taşıyor. Döneceğiz diyor. Yani mantık olarak bir düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar basit yani. Bakın Hayrettin Bey az önce ne dedi? Yahudiler bile bu yalan propagandayı yapmıyor dedi. Yahudiler bile. Bizim içimize bunu özel soktular. Kıymetli tarihseverler. Neden? Çünkü biz dedim ya az önce Osmanlı, Selçuklu, Memlüklü, Eyyubi 1000 yıl o coğrafyalara hamilelik yaptık. Biliyorlar ki Filistin'in dostu Türkler. Sahip çıkarsak gelişemeyecekler. O zaman diyorlar ki biz öyle bir propaganda yapalım ki Türkler ilgilenmesin ya. Kudüs'teki Türk eserlerini bilmesin. O coğrafyada yok Filistinler toprağını sattı, yok arkadan vurdu yalanlarıyla o coğrafya ve 1000 yıl beraber yaşadığı o insanlardan soğusun, desteğini çeksin ve böylece de o bir avuç Yahudi Siyonist istediği gibi oraya çöksün istiyorlar. Bu yalanlara inanmayın. Bakın bu soruyu sorarken bile ben utana sordum. Ben biliyorum alacağım cevabı. Ben oralara yıllarca gittim. Ben oradaki çok Filistinliyle bunu konuştum. Köy gibi hepsi birbirini tanıyor. Bir tanesi asla hepsi bilir. Ama en vurucu cümle neydi? Yahudi bile bu propagandaya inanmazken benim Müslüman Türk kardeşim lütfen bunu dillendirmesin. Biz çok üzülüyoruz diyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hakikaten Siz de. yani yakışıklı Kehribar gözlü kardeşim, Barbaros Hayrettin Paşa'nın adaşı kardeşim. Çok güzel oldu. Dediğim gibi şimdi canlı yayını kapatacağız ama birazdan Nablus'u konuşmak üzere. Çünkü canlı videoyu çekerim bir hafta sonra atarım ama canlı başka. Belki bir saat sonrası Nablus'u konuşmak üzere yeniden bir araya geleceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Neydi buranın adı bir daha alalım? Doğu Levant. Doğu Levant, Bornova'da. Bornova'da. İzmir, Bornova'da. Bence bir gün çocuklarınızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla gelin. Kudüs yemeklerini yiyin. Deyin ki sonunda Ya Rabbi sen bana burada Kudüs yemekleri yedirmeyi nasip ettin. Aynı yemekleri Kudüs'te de yemeyi nasip et deyin. Özgür Kudüs'te inşallah. Dualara vesile olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.